Bugün nefis bol sebzeli bir şehriye çorbası yapıyorum. Uygun bir tencereye 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Yağ ısınırken içerisine lezzet verecek sebzelerimizi ekleyelim. 1 adet orta boy soğan, 1 adet orta boy patates, 3 diş sarımsak, 1 adet kapya biberi, 1 adet yeşil biber. Eğer evde domatesiniz varsa mutlaka 1 adet domates de ekleyebilirsiniz. Benim evde olmadığı için bu sefer eklemiyorum. Ama domates bu çorbaya ayrı bir lezzet katıyor. Sebzelerimizi 1-2 dakika karıştırarak kavuralım. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Güzelce kavurmuş olduğumuz sebzelerimizin üzerine 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da domates salçamızı ekleyelim. Salçamızın kokusu çıkıncaya kadar güzel bir şekilde kavuralım. Yeteri kadar kavurduktan sonra üzerine 5 su bardağı tavuk suyumuzu ekleyelim. 3 su bardağı sıcak su. Burada tavuk suyu kullanıyorum. Dilerseniz et suyu da kullanabilirsiniz. Veyahut tavuk bulyon kullanıyorsanız bir tablet tavuk bulyon da ekleyebilirsiniz. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve orta ateşte sebzelerimiz iyice yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Sebzelerimiz yeterince yumuşadıktan sonra kıvamını kontrol ediyorum. Şimdi çorbamız pürüzsüz ve ipeksi bir doku elde edene kadar blenderdan geçirelim. Ben sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten de harika oldu. Şimdi üzerine yarım çay bardağı da tel şehriyemi ekliyorum. Dilerseniz arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Ara ara karıştırarak şehriyelerimiz yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirmeye bırakalım. Sosu için uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı da tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımız eridikten sonra üzerine yarım yemek kaşığı nanemizi ekleyelim ve karıştıralım. Kaynayan çorbanın üzerine hazırladığımız naneli sosumuzu gezdirelim. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de çorbanın kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Çorbamızın kıvamı bu aşamada tamamen damak zevkinize göre ayarlanabilir. Daha akışkan bir kıvam tercih edenler birazcık sıcak suyla açabilir. Daha yoğun sevenler ise bu haliyle bırakabilir. Güzelce karıştırdıktan sonra çorbayı ocaktan alalım. Çorbamı sıcak halde servis kasesine alıyorum. Gerçekten sebzelerin lezzeti ve tavuk suyunun aromasıyla tam kıvamında oldukça dengeli bir çorba oldu. Ben sizlere şöyle yakın çekimleri göstermek istiyorum. Hani derler ya, ben susuyorum görüntü konuşsun. Gerçekten de efsane oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu tarif ile beni tanıdıysanız kanalımda bunun gibi pratik ve lezzetli birçok tarif daha olduğunu da belirtmek isterim. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarifle ilgili düşüncelerinizi ve özellikle yapıcı eleştirilerinizi de yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.